Rusya tarihinde öyle bir isim var ki duyan herkesin aklına ya bir Aziz geliyor ya bir şeytan. Bir şifacı mıydı, bir Aziz mi? Yoksa tarihin gördüğü en büyük sahtekarlardan biri mi? Adı Gregory Rasputin ve onun akıl almaz hikayesi. İnanması güç bir suikast gecesiyle hem başlıyor hem de bitiyor. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve kendinizi 1916 yılının dondurucu St. Petersburg gecesinde hayal edin. Karanlığın içinde bir grup soylu, ülkelerini kurtarmak için tek bir adamı ortadan kaldırmaya karar veriyor. Ama hedefleri sıradan biri değil. Hakkında dokunulmaz, ölümsüz olduğuna inanılan bir adam. Durum böyle olunca onu öldürme planları da sıradan olamazdı. Plan kusursuz görünüyordu. Önce bir orduyu bile yok edecek kadar siyanür katılmış kekler ve şarap. Bu kesin işe yarar dediler. Yine de olur yaramazsa diye son çare olarak bir tabanca. Düşünsenize, bir insanın bundan sağ çıkması mümkün mü? Ama o gece imkansız kelimesinin hiçbir anlamı kalmadı. Rasputin o zehirli kekleri afiyetle yedi ve ardından şarabını son damlasına kadar bitirdi ve hiçbir şey olmadı, hiçbir şey. Panikleyen komplocular silahlarına sarıldı. Tetiğe bastılar. Rasputin yere yığıldı. Ama asıl dehşet işte o anda yeni başlıyordu. O gece ne olduysa Rasputin bir şekilde ayağa kalktı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu sorunun cevabını bulmak için hikayenin en başına dönmemiz gerekiyor. Sarayın ihtişamından çıkıp Sibirya'nın donmuş topraklarına. Rasputin efsanesi Çar'ın sarayında başlamadı. Bu efsane Rusya'nın beyazlığa gömülmüş küçücük bir köyünde fısıltılarla doğdu. Daha çocukken bile onda bir gariplik vardı. Diğer çocuklar uyurken gece tek başına yürüyüşlere çıkar, saatlerce karanlığa bakıp mırıldanırdı. Köylüler hem korkar hem de ondan çekinirdi. Zamanla bu tuhaflık rivayetlere dönüştü. Rasputin'in yalnızca bir dokunuşla en amansız hastalıkları iyileştirdiği konuşuluyordu. Sonra bu fısıltılar daha da büyüdü. Onu sadece bedeni değil, ruhu da gördüğüne inanılıyordu. Bu kar topu büyüdü ve sonunda basit bir köylünün adını Sibirya'dan alıp başkente, doğrudan Çar'ın sarayının kapılarına taşıdı. Petersburg'a geliş. İmparatorluğun en sancılı dönemine denk geldi. Savaşlar, kayıplar, huzursuzluk ve imparatorluğun tek varisinin ölümcül hastalığı, hemofili. Doktorlar o zaman çare bulamıyordu. Çar ve Çariçe ise oğulları için her şeyi denemeye hazırdı. İşte o gün geldi. Odaya üstü başı dökülmüş Sibiryalı bir adam girdi. Prensin yanına çöktü. Isıltıyla bir dua okudu ve dakikalar sonra durdurulamayan o kanama durdu. Bu an her şeyi değiştirdi. Çarçe için Rasputin artık Tanrı'nın gönderdiği kutsal bir adamdı. Onun sözleri emir, istekleri kanundu. Ama sarayda bir kurtarıcı olarak görülen bu adam, ordu, soylular ve kilise için büyüyen bir tehlikeydi. Rasputin'in gücü arttıkça düşmanlarının sayısı da çığ gibi büyüyordu. Böyle ki bakanlar bir sözüyle atanıyor, bir sözüyle görevden alınıyordu. Halk ona bir lakap taktı: Karanlık Keşiş. Ve bu öfke sonunda o meşhur kanlı komployu doğurdu. Suikast gecesine dönelim. Zehir işlemedi. Kurşunlar işe yaramadı. Peki sonunda ne oldu? Komplocular işi şansa bırakmadı. Rasputin'in bir bedenini halıya sardılar, bağladılar ve buz gibi Neva Nehri'nin sularına attılar. Günler sonra cesedi bulunduğunda yapılan otopsi tüm Rusya'yı şoke etti. Rasputin'in akciğerleri suyla doluydu. Bu onun hala hayattayken nehre atıldığını gösteriyordu. Ne zehir, ne kurşun, ne de dayak. Rasputin'i öldüren tek şey dondurucu Rus suları olmuştu. Ve şimdi o büyük soru hala ortada duruyor. Gregory Rasputin kimdi gerçekten? Prensi kurtaran kutsal bir şifacı mı? Yoksa koca bir imparatorluğu felakete sürükleyen karanlık bir gölge mi? Belki birinden daha fazla. Belki de cevap her zamanki gibi iki ucun tam arasında bir yerde saklıdır. Karar sizin. Ama hikaye burada bitmiyor. Aslında Rasputin'in ölümü bile hayatı kadar tartışmalıydı. Çünkü onun ölümüyle birlikte Rusya'da çok daha karanlık bir dönem başladı. Rasputin'in öldürülmesinden sadece birkaç ay sonra Çar ailesi devrildi. İmparatorluk çöktü ve tarihin en kanlı dönemlerinden biri olan Bolşevik devrimi patlak verdi. Bu yüzden bazıları hala şunu soruyor: Rasputin gerçekten bir felaket miydi?
Yoksa yaklaşan fırtınanın tek habercisi miydi? Onunla ilgili bir başka tartışma da şu: gerçekten iyileştirici güçleri var mıydı? Yoksa o dönem için bilinmeyen psikolojik teknikleri mi kullanıyordu? Bazı tarihçiler Rasputin'in aslında modern hipnoterapinin çok erken bir versiyonunu kullandığını düşünüyor. Bazıları ise onu insan psikolojisini olağanüstü derecede iyi çözen bir manipülasyon ustası olarak tanımlıyor. Bir kısmı da diyor ki belki de Rasputin'in sırrı hiçbir zaman çözülemeyecek. Çünkü hakkında yazılanların çoğu ya onu tanrılaştırmak isteyenler ya da onu şeytan gibi göstermek isteyenler tarafından yazıldı. Gerçek ile efsane arasındaki çizgi Rasputin söz konusu olduğunda her zaman bulanık kaldı. Ölümünden sonra bile karanlık izleri peşini bırakmadı. Evinden çıkan mektuplar, gizli yazışmalar, saray defterindeki notlar, hepsi Rasputin'in sandığımızdan çok daha derin bir rol oynadığını gösteriyor. Ve belki en ürperticisi onun yıllar önce söylenen o kehanet. Beni öldürenler eğer soylular olursa Rusya'da bir aile bile güven içinde yaşamayacak. Kan ülkeyi bir nehir gibi kaplayacak. Bu sözler gerçek mi değil mi? Bugün bile tartışılıyor. Ama Rasputin öldürüldükten sonra yaşananları düşününce insan ister istemez ürperiyor. Rasputin'in bugün hala romanlara, filmlere, şarkılara ilham olmaya devam ediyor. Ama onu ilginç yapan şey doğaüstü iddialar değil. İnsan psikolojisinin, gücün, korkunun ve inancın karıştığı o sisli alan. Belki de Rasputin'in hikayesi en çok da bize şunu gösteriyor: bir insan inandırabildiği insanların gözünde her şeye dönüşebilir. Bir azize, bir canavara, bir kurtarıcıya ya da bir felakete. Gerçekten kim olduğuna karar vermek ise her zaman olduğu gibi yine bize kalıyor. Hoşça kalın.